Bozuk ve aksayan bir imparatorluğu yönetmek ve kaderi yeni bir gelecek, alın yazısına rağmen daha iyi bir gelecek için zorlamak arasında seçim verildiğinde bir kral hangisini seçer? Ama gerçekten seçme hakkımız var mı? Ancak kaderin her adımına karşı birebir adım atıldığında acımasız yıldızlara meydan okunabilir. Böylece düşmanımın sığınağına, hiçbir insanın giremeyeceği Serafen kardeşliğinin kalesine geri geldim. İnsanlar için imkansız. Avım bu duvarlar arkasında beni bekliyordu. Zaman gezgini Mobius, yalancı ve sonsuza dek kumarbaz olan, canlıları piyonuymuşçasına kullanan. Sonunda bu yuvadaki yaratıkların kökünü kazıdık. Ama bu bölgeyi daha önce taramıştık. İyi yapamamışız. Artık fark etmez. Onların her birini alevle temizledik. Ruhları huzura ermiştir umarım. Lord Mobius memnun kalacak. Mobius'un sorularıma cevap verme vakti gelmişti. Onun sağlığı için umarım onun konuşkan bir ruh halinde bulurum. Evet. Anlıyorum. Yapılacak. Her şey hazır. Gölgelerde dolanmana gerek yok Kane. Uzun zaman oldu, değil mi? Kısa kes Mobius, neden burada olduğumu biliyorsun. Evet. Raziel. Oyuna kendi piyonunu sokmak istedin ama şimdi o tahtadan silindi gitti. Tahminim senin elinde. Nerede o? Ne zaman diye sorman daha iyi olmaz mı? Kapıma gelip benden cevap dilenmek seni ölesiye utandırıyordur. Bu kadar oyun yeter. Beni tehdit etmek. Görüyorsun. Elimde büyük bir koz var. Ulu Kane'in herhangi bir vampir gibi asamın gücüne boyun eğmesi ne kadar da fevkalade. O kadar yıldan sonra hala kibirlisin. Zekice bir plan yaptığını zannediyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun. İşaretleri gördün ama yanlış anlamlandırdın. Vampir kehanetinin Denge'nin oğlunun kendi olduğuna ve kaderinin anahtarının Raziel'de olduğuna inanıyorsun. Mesih olma hayalleri yüzünden Raziel'in gerçekten ne olduğunu göremiyorsun. Neyi serbest bıraktığının farkında değilsin. Bir zamanlar sana söylenen akılcı önerilere uyuyordun. Şimdi ise kibrin seni akılsız bırakmış. Gerçeği kendi başına öğrenmek zorundasın.
Buna ihtiyacın olacak. Gittiğimde gücün geri gelecek. O zamana kadar beni takip etmekten daha önemli sorunların olacak. Belki tekrar karşılaşıncaya dek tevazu göstermeyi öğrenirsin. Beni durdurmak isteyen bir Mobius'tan daha iyisini beklerdim. Onu tekrar gördüğümde şaşırtma sırası bende olacak. Teslim ol Raziel. Bu ehemmiyetsiz isyanından vazgeç. Seni yaratan bendim. Hayatın sona ermişti ve ben merhamet göstererek hayatını bağışladım. Sen benim ruh biçerimsin. Bundan başka bir amacın, daha ulvi bir görevin yok. Bunu kabul et Raziel. Boş umutlara kapılma, iradeni kır ve beslen. Hayır. Karşı koyarak ne elde ediyorsun? Seni çileden çıkarken görmek beni az da olsa keyiflendiriyor. Sabrım sonsuzdur Raziel. Burada çürümeye kaç milyar yıl daha dayanabilirsin? Kaderin döngüsü devam etmeli. Herkes doğum, ölüm ve yeniden doğumun temizleyici ızdırabıyla bağışlanır. Bu tüm ruhların karşı koyamayarak çekildiği hayatın tertibatıdır. Evrenin arıtıcı ritmi. Yaptığın gerekli ve onurlu bir görevdir Raziel. Yeter bu kadar vaaz verdiğin. Kabul ettirene kadar canımı sıkmayı mı düşünüyorsun? Bu oyun neden devam ediyor? Senin ne olduğunu ikimiz de biliyoruz. O hor gördüğün vampirler gibisin. Açlığını, dürüstlüğün gölgesine saklayarak karnını doyuran obur bir asalaktan başka bir şey değilsin. İsteğini yerine getirmeyi reddediyorum. Kalbini görebiliyorum Raziel. Gitmeni engelleyen şey azmin değil, korkaklığın. Nasıl yani? Yeraltı dünyasını terk ettiğinde başına gelecekleri biliyorsun. Yanında taşıdığın hayali silahın bunu sana sürekli anımsatıyor, değil mi? Kılıç seni bir yerde bekliyor ve sen de onunla buluşmamak için oyalanıyorsun. Burada beni esir edeni reddettiğim sürece kaçınılmaz sonum olduğundan korktuğum geleceğimi erteliyordum. River'ın içindeki yırtıcı ruh olarak hapsedilmek. Ama bu cümle katlandığım çıkmazdan daha kötü değildi. Kaderimden kaçacağıma onu karşılamayı tercih ederdim. Seni ruh toplayıcım olarak yarattım ve bu göreve döneceksin. Benim ölüm meleğim. Yeter. Evet, teslim oluyorum. Pekala. Kendini açlığına ver. Evet, niçin yaratıldığını hatırla Raziel. Karşı koymanın bir bedeli olduğu gibi boyun eğmenin ödüllerinin olduğunu göreceksin. Ve teslimiyetin her zaman göründüğü gibi olmadığını. Nereye gittiğini zannediyorsun minik ruh? Yo! Görünen o ki kaçışım gözünden kaçmıştı. Yoksa benim hayırsever efendim ilerlememi engelleyecek bu adımları atmazdı. Ve eğer benim gidişim onu bu kadar rahatsız ettiyse bu benim için her ne kadar küçük olursa olsun başarıdır.
Sonunda gerçek dünyaya giden bir geçit buldum. Ruhlar dünyasını nihayet terk edecek ve işkencecimden bir adım daha uzakta olacaktım. İsyanından sonra aile lütuflara sahip olacağını mı zannettin? Hayır Raziel. Fiziksel dünyaya gitmene ihtiyacım olmadığından sana geçit vermeyeceğim. Bana bir hayalet olarak yeterince hizmet ediyorsun. Hayalet olarak kalacaksın. Demek kısıtlarım kalkmamış, sadece azaltılmıştı. Hayali dünyada bir mahkum olarak kalmayacaktım. Başka bir yol mutlaka olmalıydı. Nihayetinde çok zor olmadı. Kendimi o lahite yansıttım. Ve gerçek dünyada yeniden doğdum. İğrenç bir vücuttu bu. Ama küçük bir irade gayretiyle bu sorun da halloldu. Raziel, şehit kahraman, Firari. Bu da ne? Beni nereden tanıyorsunuz? Raziel neredesin? Bir ismini neden bilsin? Sen hiçsin. Gerçek dünyaya geliş yöntemim görünen o ki o kadar da özgün değildi. Ama bu varlıklar nereden geliyordu? Söyle. Efendini nerede bulabilirim? Çabuk ol. Mobius. Kulede. Güzel. Sonunda buradasın. Başlayalım mı? Elbette. Konuşmamıza devam edelim. Fakat farklı esaslara göre. Şimdi bana söylemen gereken şey ne Mobius? Beni öldüremezsin. Böyle veya bu zamanda ölmeyeceğimizi ikimiz de biliyoruz. Ölüm olabilecek tek netice değil. Vampirlerin aptalca kehanetlerini tamamlama hayalin yüzünden karar verme yetim bozulmuş. Ve Raziel sandığın şey değil. Düşüncelerimi tasavvuf etmeye nasıl cüret edersin? Raziel'i ruhunun River'a girmesini engelledin. Yaptığının kaderini değiştirdiğine bir an olsa bile inandın mı? Ya da onun kaderini ya da Nazgûft'un kini. Tariflerin acınası halde. Yine de Raziel özgür iradesini korudu ve seni korkutan da bu. Değil mi Mobius? Onun yolunu göremiyorsun ve bu yüzden onu kontrol edemiyorsun. Sen de edemiyorsun. Evet, Raziel bizden gizli ama onun olası kararlarının etkilerini görebiliyoruz. Ve seçtiği tüm yollar aynı kapıya çıkıyor. Seni öldürecek Kane. Raziel'i kurtarmakla kendi ölüm fermanını imzaladın. Sana sormaya geldiğim soruyu hala cevaplamadın. Raziel nerede? O bir bakıma burada değil. En azından şimdi. Sabrımı deneme Mobius. Ona ne yaptın? Onu serbest bırakmanın yaratacağı tehlike zamanla yok olabilir. Kaderi tamamlanmadı. Kılıca girecek. Ancak o zamana kadar tehlikeli. Anlayabileceğinden çok daha tehlikeli hem de. Bunu neye dayanarak söylüyorsun? Bakacağın yeri bilirsen cevapların ortada olduğunu görürsün. Sütunların batısına git. Orada taşa yazılmış bir ahit bulacaksın. Ama taşlar dahi yalan söyleyebilir. Nazgûft'un sütunları ufukta safalleriyle arz-ı endam ediyorlardı. Onların batısında Mobius'un bilmediğimi hissettiği aydınlanmayı bulacaktım. Oraya adım atmayacağını söylüyor. Sana söylüyorum sütunlar hayaletli. Hayaletli mi? Bir kadın sesi duydum konuşuyor ve inliyordu ve benden başka kimse yoktu.
Şu ana kadar kaç vampir öldürdün, buna rağmen bir hayaletle başa çıkamıyor musun? Kim olduklarını biliyordum. Kırsal bölgeyi dolaşan, bir zamanlar üyesi olduğum ırkı katleden vampir avcılarıydı. Ama bu benim yeraltı dünyasında yüzyıllarca hapis kaldığım anlamına geliyordu. 500 yıl kaybetmiştim. Sütunlar mesken edilmiş hayaleti de tanıyordum. Ariel, denge gardiyanın hortlağı ve belki de ihtiyacım olan cevapların sahibi. Burayı doğumumdan yıllar önce görmek ne kadar da garip. Diyarı zehirleyecek olan yozlaşmanın gerçekleşmesine ve hala takip ettiğim aldatıcı yola başlamama asırlar varken. Gelecekte bu yapılar karanlığa ve çürümeye terk edilecek. Onların çöküşüne ben sebep olacağım ve imparatorluğumu yıkıntıların tepesine kuracağım. Doğru bilgilerle, doğru hareketlerle Nosgoth'u iyileştirmek ve sütunları saflaştırmak hala mümkün müydü? Cevabım Mobius'a göre buranın batısında kalıyordu. Dünyayı onarabilirdim sanırım, ancak Nosgoth'un eski masumiyetini geri getiremezdim. Yolum burada bitti. Gölü çevreleyen gizemli sis mucizevi bir şekilde kalktı ve sakladığı kadim hisarı gözler önüne serdi. Demek Mobius yalan söylememişti. Ya da bu zaman gezgininin beni yavaşlatmak için kullandığı sanrılardan bir başkasıydı. Bir kez daha Nosgoth'un sütunlarına bakıyordum. Dokuzların yozlaşmasıyla çürüyüp yıkılmıştı. Burada Ariel'in, katledilen denge gardiyanının ve gardiyanların son saf, bozulmamış üyesinin hortlağını bulacaktım. Ölümüyle buraya bağlanmıştı ve halefi berbat görevini tamamlayıp dengeyi sağlayana kadar sütunları mesken edilmeye mahkum edilmişti. Buraya yaklaşan yaratık da nedir? Seni iyi tanırım Ariel, fakat sen henüz beni bilmezsin. Bilmeceler ayıracak vaktim yok. Garip olan. Tek varlığın zaman, kılavuzluğundan yararlanmaya geldim. Sadece birine yardım ederim ve sen o değilsin. Ama onu tanıyacaksın. Irkının yaydığı hastalık yakında bitecek. Irkım, benim ne olduğumu düşünüyorsun? Atalarımızın buyurduğu gibi ismin söylenemez olarak kalacak. Hayatımı vahşice alıp bu felaketi başlatanın emrindesin. Ama şimdi bile umudum var. Denge yeniden sağlanacak ve ırkın sonsuza dek sürülecek. Umudunu Kane'e bağlamışsın. Seni yarı yolda bırakacak. Kane hakkında ne bilebilirsin ki? Tahmin edebileceğinden çok daha fazlası. Zamanı geldiğinde yapması gerekeni yapacak. Ölümünü seçerek mi? Dünya için kurban olarak mı? Kane'i iyi tanımıyorsun. Ne için çağrıldığını biliyorum. İnancım bana yeter. İnancın mı yoksa korkun mu? Kane'in kurban edilmeyi seçmezse burayı asla terk edemeyeceğini biliyorsun ve şüphelenmeye başladın. Zehirli sözlerini duymayacağım ifrit. Sorularımı cevapla ve seni acınası hayallerinle baş başa bırakayım. Sor o zaman. Vampir Varador'u arıyorum. Öldürmek için sanırım. Ya da cehennemde kavuşmak için. Kane'e göre o son vampir. Mobius'un çetesi görevini yaptı. Nedenlerin beni ilgilendirir. Sığınağı kara ormanın kalbinde yer alıyor. Ve son gelene kadar orada beraber çürüyebilirsiniz. Varador'un sığınağı kara ormanın derinliklerinde saklıydı. Sığınağı Mobius'un askerlerinden önce bulmayı umuyordum.
Vorador bir zamanlar kara ormanın derinliklerinde konuşlanmış, baştan çıkarıcı olduğu kadar çökük, gizli bir krallığı yönetiyordu. Şimdi ise onlardan eser dahi yok. Umarım çok geç kalmamışımdır. Demek zavallı minik kurtarıcımız dönmüş. Vampir ırkının son acınası savaşına katılmak için mi geldin? Öyleyse hangi taraftasın acaba? Seninle savaşmaya gelmedim Vorador. Buraya neden geldiğini bilmiyorsun. Şu kadarını biliyorum, kaderimi yazan sensin ve ancak sen onu baştan yazabilirsin. Bana fazla güveniyorsun. River'ı döven sensin. Kanıtları gördüm. Onu ben yarattım, evet. O zaman amacını da biliyorsun. Hayır. Sadece efendimin söylediği kehanet parçalarını biliyorum, o kadar. Peki o parçalar neden kurtarıcınızı hapsedecek bir kılıç yaptığını açıklıyor mu? O vakit neden böyle olduğu açık. Kendi yolunu seçtim. Hiçbir şeyi seçmedim. Her hareketimde aldatıldım. Benim ne olduğumu biliyorsun. Söyle bana. Bir zamanlar bildiğimi zannediyordum. Ama şimdi tüm kehanetler suya düştü. Sütunlar yozlaştı ve ben ırkımın son üyesiyim. Mobius'un avcıları beni bulduğunda yaptığımız her şey bir hiç için olacak. Kane'i unutuyorsun. Evet, Kane. Korkarım onun omzunda düşündüğünden daha fazla yük var. Sana yardım edemem. Etmeyi istiyor olsam dahi. River'ı ben yaptım ama sadece efendimin Janos Audra'nın buyruğu altında. Benden sonra o ve diğerlerinin kılıca ne efsunladıklarını söyleyemem. Janos ölmeden River'ı bana vermeye çalışmıştı. River benim için yapıldığını söyledi. Ama ne demek istedi? Silahım olarak mı? Hapsim olarak mı? Belki de bunu ona kendin sormalısın. Janos burada mı? Bir bakıma. En yücemiz, ırkımızın babası. Serafen kalbini bedeninden ayıralı 500 yıl oldu. Fakat hiç bozulmamış. Bu kadar yıldan sonra nasıl olur? Kalp bir yerde hala atıyor. Attığı sürece beden onu bekleyecektir. Kalbi geri gelirse Janos tekrar dirilebilir. Bu kadar sene boyunca hiç bulmaya çalışmadın mı? Birçok kere. Ama düşmanlarımız kalbi çok iyi sakladı. Asırlar önce Avernus'a ganimet olarak götürüldü. Oradaki ismi karanlığın kalbiydi. Kara yeteneğimizin özünü oluşturduğuna inananlar kalbin yanlış ellere, bizim elimize geçmemesi için uğraştılar. Kendini bağışla. Son umudumuz olabilirsin. Eğer bulunması gerekiyorsa kalbi sadece sen bulabilirsin. Janos canlandırılabilirse soruların cevabını bulacaktır. 1000 yıldır soyu tükenmiş olan vampir atalarımın terk edilmiş hisarına ulaştım. Kim bilir, belki yaratıcılarının bilgeliğini hala taşıyordur. Mobius'a göre Raziel'in düşündüğümden farklı biri olduğunu gösteren kanıtı burada bulacaktım. Ya da onun umduğu gibi. Ama Mobius beni buraya yollamakla beklenmedik, belki de istemediği bir hizmette bulundu. Çünkü dengenin oğlu olarak sırlarımı açığa çıkarmak Raziel'in değil, benim kaderimde yazılıydı. Mobius'un bulmamı dilediği kanıt kesinlikle buydu. Vampirler bir değil iki kahraman öngörmüşlerdi. Biri Nosgoth'un kurtarıcısı olacak, diğeri yıkıcısı. Vampirlerin kahramanı bu görev için özellikle dövülen River'ı kuşanmıştı.
Rakibi ise kesinlikle düşmanlarının Hilda'nın kahramanıydı ve elinde alevli bir kılıç vardı. Öngörülen sonuç açıktı. Vampir kahraman yenilecekti. Kadim atalarıma göre kara yeteneğimizin onları ruhsal bir sürgüne mahkum eden bir lanet olduğu açıktı. Ama bu salonu neden böylesine güvenli bir biçimde kilitlediler? Belki de kilit dışarıdan yabancıları tutmak için değil, içeridekini hapsetmek içindi. Kane, dengenin oğlu. Nazgûl'un kurtarıcısı. Bu da ne? Gelişin önceden yazılmıştı. Kader bunu emretti. Öyle demek. Ben atalarının kainiyim. İstediğin cevapları sana bahşedebilirim. Konuşmana gerek yok. Aklından geçeni biliyorum. Yaratığın Raziel hakkında bilgi arıyorsun. Araştıracaksan bunu sana sağlayabilirim. Janos'un bedenini buldu. Karanlığın kalbini bulmak için Avernus'a gidiyor. Bunun ne demek olduğunu biliyorsun. Peki kehanetlerine niye güveneyim? Korktuğun gibi bu olaylar zaten yazıldı. Ancak hala zamanın var. Onu durdurabilirsin. Avernus alevler içindeyse Raziel benden 5 hazır uzakta demektir. Sana bu konuda yardım edebilirim. Bu portal seni Raziel'in Avernus'a adım attığı zamana götürecek. Bu görev senin. Çünkü onu sen bu hale getirdin. Hazır olduğunda geçebilirsin. Bu kahine güvenilmeyeceğini elbet biliyordum. Ama nihayetinde başka seçeneğim yoktu. Bu özgün hissi daha önce yaşamıştım ve salon gerçekten de zamanla beraber değişti. En azından bu konuda kainin doğru söylediği açıktı. Seni söz verdiğim gibi istediğin zamana gönderdim. Ne yapılması gerektiğini biliyorsun Kane. Raziel'in zarar verdiğini engellemenin sadece tek bir yolu var. O benim düşmanım değil. Ama sen onun düşmanısın. Bu noktada Avernus şehrinin yanışını görebiliyordum. Kain beni vaat ettiği zamana göndermişti. O zaman Raziel'in karanlığın kalbini aradığı da doğru olabilirdi. Öyleyse durdurulmalıydı. Janos'un dirilmesine izin veremezdim. Avernus'un mahzenlerinin altında tanıdık bir hikayeyi bambaşka bir bakış açısıyla anlatan sahneleri keşfettim. Bunlar düşman ırkın eserleriydi ve vampir tarihçelerinin işlerine geldiği gibi atladığı konuyu tanrısal ve doğrusal asil vampirlerin başlattıkları iki ırkı da yok eden savaşı nasıl hem kazanıp hem de kaybettiklerini açıklıyordu. Düşmanların vampirlerinin tanrısına baş kaldırmış ve kaderin döngüsünü reddetmişlerdi. Bundan dolayı da sürülmüşlerdi. Lanetin nasıl ironi dolu olduğunu şimdi anlamıştım. Vampirlerin düşmanına benzemem artık bir rastlantı olarak görünmüyordu. Sürülen ırk kendilerini vampirlerin baskısı ve zalim tanrısından kurtaracak bir kahraman öngördüler. Alevli kılıcı kullanan kahramanın ta kendisi. Bu nasıl bir oyundu ki her oyuncu aynı piyonu kullanıyordu. Raziel, gerçek kimliğini nihayet keşfettin. Hiçbir zaman vampirlerin kurtarıcısı olmadın. Ait olduğun ırk Hild'ın. Bunu fark ettiğinde Kane'in ne yapacağını düşünüyorsun. Büyük Haşahik, seni duyuyoruz. Korkuyor ve itaat ediyoruz. Dünyanın sunağına bu kurbanı sana sunuyoruz. İlk doğanızı kanı sana kurban olarak sunuyoruz. Avernus Katedrali'nin derinliklerinde kanlı bir ayine rastladım.
Şehri ele geçiren çürümenin kaynağı bu muydu? Bu kan seni sonsuzluğa kadar beslesin. Hiddetini bizden gizli oldu Tanrı. Haşa Hik'in hiddeti bir kez daha önlendi. Her zaman olduğu gibi ona hizmet ederek ayrılın. Korkuyor ve itaat ediyoruz. Haşa iki şükürler olsun. Şükürler olsun. Haşa Hik. Haşa Hik. Haşa Hik. Bu şaşkın insanların böylesine şevkle taptığı da neydi? Varador'un hakkında uyardığı söylenemez bu muydu yoksa? Bu iğrenç pislik çukurunu ev belleyen her ne tanrı ise onunla karşılaşmak üzereydim. Kokusu duymuyorum. Boğazını kesmiş, kanını boşaltıp çukura atmışsınız. Kurbanı kabul etmiyorum. Hiddetimi göreceksiniz. İmkansız. Hayır, bu olamaz. Geri dur yaratık. Hayır. Bu ses imkansız. Bu sesi biliyorum. Ama o düştü. Uçurumda öldü o. Uçuruma düşmedim. Aa, hatırlıyor demek. Kardeşlerim tarafından atıldım. Onların ne yaptığını duydum. Ve sonunda beni buldun. Trell. Trell, evet. Adım bir zamanlar buydu. Diğerleri Grotex'ti ama Evet, değiştim. Bir tanrı oldu. Senin olabildiğinden daha büyüceyim Raziel. Sen asla bir tanrı değildin. Kain'den bile daha yüceyim. insanlar sana mı kurban adıyorlardı? Haşa Hik. Haşa Hik. Fakat bu nasıl oldu? Çağrıldım. Karanlık vardı. Büyük bir açlık ama sonra bulundum. Bu berbat yerde niye duruyorsun? Neden mi duruyorum? Çıkabilseydim durur muydum? Beni kovalarlarken, bana saldırırlarken ve... Zaman geldi. Söylendiği gibi. Trell? Yukarıdaki müritlerin onu sesiyle emrediyoruz. Konağı beslemeleri için adak istiyoruz. Dayanıklı bir konaklanma bizi daha ileri götüremez. Kazanmalısın. Düşmanımızın kahramanı yaklaşıyor. Git, gayretini ivmelendir. Yüzleş ve öldür. Nihayet bağı koparacağız. Hepimiz. Özgür olacağız. Bana gel benim mavet çocuğu. Hızla sütunlara git. Büyük son için her şey hazır. İntikamını alacaksın. Mortenius! Demek sonunda açığa çıktın. Bağ cidden zayıflamış olmalı.
Ama çok geç kaldığını göreceksin. Bu sefer ne için çok geç kaldım? Şimdi değil. Aradığın zafer için çok geç kaldın. Seni zaten yendim. Beni başkasıyla karıştırdın. Öyle mi? Benim kadim öngörülerin hakkında bilgilendireni unutmuşsun. Bu konak doğru söylüyor. Gerçekten geç kaldın. Ama bu artık hiçbir öneme sahip değil. Senle veya sensiz kazanacağız. Nihayet söylenemez ile tanışma onuruna eriştim. Hem de dokuzların tam kalbine çökmüş olarak. İronik. Sütunların temellerini içeriden yıkmak ilahi adalet olsa gerek. İntikamımızı tam anlamıyla ve tüm zamanlar için alacağız. Bunun az da olsa gücü hala var. Onu kırmamak gerek. Irkın kaybetmeyi sevmiyor. Karanlığın kalbini arıyorum. Şimdi aklına geldi demek. Söylediğim gibi geç kaldın. Kalp yapması gerekeni yaptı. Onu kullanarak kehaneti yoluna koydu. Efendilerim tarafından öngörülen kahramanı, senin sonunu getirecek olanı yarattım. Dengenin oğlu Nosgoth'u kurtaracak, sütunlar olması gerektiği gibi yeniden vampir koruması altına girecek ve ırkın sonsuza dek sürülecek. Kane. Karanlığın kalbine Kane'i yarattın. Başka bir yol var mıydı? Kadim efsanelere inanmayı ilk başta reddettim. Vampirlerin insanlardan beslenen bir hastalık olduğunu düşündüm. Kontrol altına almamız gereken bir vebaydılar. Ama onlar haklıydı ve biz, Mobius ve ben onları yenmekte hatalıydık. Sütunların neyi engellediğini anlamadık. Ben kefaretimi ödedim. Sona yakın olsak da sonuna kadar devam edeceğim. Ama biliyorum, Kane her şeyi düzeltecek, dengeyi geri getirecek. Hem de tam zamanında. Düşmanım güçleniyor. Karanlığın kalbi şimdi nerede? Yok mu ettin? Hala anlamıyorsun değil mi? Kane onu hayatıyla koruduğu sürece kullanamazsın. Kane de mi? Kane'in içinde. Şah ve mat. Yaptıklarım önce beni ve sonra tüm Nosgoth'u kurtaracak. Yapmalıyım. Bu güçsüzleşiyor ama yakında daha güçlü bir konağımız olacak. Çoktandır beklediğimiz an yaklaşıyor. Kurtuluşumuz yakın. Bitirmeliyim. Şimdi. Kane. Neden şaşırmadım acaba? Çünkü kaderlerimiz ortak Raziel. Birbirine karışmış iki nehir gibi bir daha özüne dönemeyecekler. Atacağın her önemli adımda beni bulacaksın. Peki ya sahip olduğumu söylediğin özgür iradeye ne oldu? Hala ona sahipsin. Ve bu benim şimdi burada bulunmamın sebebi. Senin yaptıkların kaderimi bu yola soktu. Attığım para yere vurdu. Şimdi bunun sonuçlarına katlanmalısın. Para hala dönüyor Raziel. İkimizin de yaşadığı, geleceğimize yarayan en iyi sonuca ulaşmak için Janos Oldro'n asla kaldırılmamalı. İstemediğin için mi? Özgür iradem sadece senin istediğin durumlarda mı kullanılacak yani? Ortada bildiğinden çok daha önemli şeyler var. Evet, Janos istediğim tüm cevaplara sahip. Bana güvenmelisin Raziel. Nosgoth için, geleceğimiz için,
İstediğimiz şeyler farklı değil. Sana güvenmeli miyim? Yoksa Buraya seni tehdit etmeye gelmedim Raziel. bunu kıyametimi getirecek silah tutarak mı söylüyorsun? Seni bir kez River'dan kurtardım. Seni kılıca hapsetmeye hiç niyetim yok. Planlarına uyduğu sürece yok en azından. Tehlikede olan bir sen değilsin. Seni yok eden silahı taşıyor olabilirim ama ben de tehlikeyi göze alarak buraya geldim. Yoksa fark etmedin mi? Beni öldürebilecek yegane silahı taşıyorsun. O zaman ne olduğumu biliyorsun ve ne olduğunu. Sanırım biliyorum. Ve hala beni piyonunmuş gibi kullanmayı nasıl düşünürsün? Tekrar düşün Kane. Dikkatli ol Raziel. Neden? Düşündüğümüz kişilersek Nosgoth'un kaderini belirlemek için ölümüne dövüşmemiz kaderimiz değil mi? Aptal olma. Seninle savaşmayacağım. Kahramanların kehanet olarak görülen savaşı bu mu olacak yani? Benle savaşmadığın için mi kazanacağım? Güçlü Kane, dengenin oğlu, Nosgoth'un sözüm ona kurtarıcısı, son savaş başlamadan teslim oluyor. Şimdi beni iyi dinle. Karanlığın kalbi bulunmamalı. Kullanılırsa büyük hasarlara yol açar. Nerede olduğunu bilmiyorsun değil mi? Hayır. Asla aramadın. Fark etmez Raziel. Dinle beni. Her yaratık önceden belirlenmiş bir yolu takip eder. Hepimiz Kaderin döngüsüne bağlıyız. İnan bana senden daha iyi biliyorum. bir kişi hariç yeniden doğumu sayesinde bağlı olmayan, aramızda gerçekten özgür irade sahibi olan tek yaratık sensin. Sen seçebilirsin Raziel. Ve sanırım bu seçimi senin istediğin yönde yapmalıyım. Piyonun tahtanın sonuna geldi Kane. Güçlerim artık seninkileri geçti. Yarattığının seni sonlandırması nasıl da ironik. Şimdi bunu sonlandıracağız. İlk ve son kez. Hayır, Raziel. Vey Victus. Ben yapmam. Yenilen kahrolsun. Karanlığın kalbini buldum. Ve sen cehenneme gidiyorsun. Kane gitmişti. Bu yerin deliliği bir şekilde hiddetimi beslemişti ve dindinde ne bir sevinç hissettim ne de bir zafer. Sadece bir kez daha göz göze göre düşmanlarımızın tuzağına düştüğümüzün sakin bir keskinliği vardı. Kane'in beni gerçekten yok edip etmek istemediğinden emin olamıyordum. Ve görünen o ki bunu asla bilemeyecektim. Yokluğumda konağı Mobius'un askerleri basmıştı. Mezar girişini veya Janos'un bedenini henüz bulamamış olmalarını umuyordum. Varador'dan herhangi bir iz yoktu. Raziel, galip kahraman. Sana tebriklerimizi sunuyoruz. En sonunda Kane öldü. Eminim aynı tebrikleri Varador'u öldürdüğün için isteyeceksin. Yoksa elinden mi kaçırdın? Onu bulduk. Ama bunun için bolca kan dökmek zorunda kaldık. Onun hoşuna gitmiştir. Kellesi gövdesinden ayrılana dek onu tok tutsun yeter. Sonra Nosgoth'ta vampir diye bir ırk kalmayacak. Ve bu bilgi seni teselli edecek mi? Sen de ölümüne doğru gidiyorsun. Tek Tanrı'nın gerçek hizmetkarı olan biri için ölüm asla acı olmaz.
Efendimin planlarındaki küçük rolümü başarıyla oynamış olmanın bilincinde huzurla öleceğim. Kane sonunda öldü ve bunu sen başardın. Şimdi hangi kahraman olduğunu düşünüyorsun? Vampir kurtarıcı mı yoksa diğeri mi? Sonuç aynı olduğu sürece kimin ne olduğunun umurumuzda olmadığının farkına varmış mıydın? Ve şimdi Kane öldü. Gerçekten sana az teşekkür edemem. Demek bu da her aşaması tasarlanan bir plandı. Kane de benim özgür iradeye sahip olduğumu düşünüyor. Oo, ama sahipsin. Ve bu da başarıların en büyüğü zaten. İstediğini yapabilecek tek kişiye istediğimizi yaptırdık. Tebrikler, inançlı hizmetkar. Şimdi yapmam gereken bir infaz var. Bu yadigar, bu esrarengiz bedenden aradığım cevaplar için verdiğim kan borcum çok pahalıya gelmişti. Bu özgürlüğümün bedeliydi ve Kane bunu hayatıyla ödemişti. Bütün yolculuğum, kaybettiklerim, çabalarım bu şekilde mi sonuçlanacaktı? Hatırlıyorum. Raziel, kehanetin varisi. River için geldin. Sarafa'nın beni bulmasından hemen önce. 5 asırdır bu mezarda yatıyorsun. 500 yıl mı? Peki Varador? O da öldü. Soyun tükendi. Vampirlerin çağı sona ermek üzere. O zaman vakit kaybetmemeliyiz. Olduğumu düşündüğün kişi değilim. Bu yaptığımda iyilik değil. Görünüşe bakılırsa sadece senin cevaplayabileceğin sorularım var. Raziel, dünyada kaderini bozmak isteyen ve bu amaçla seni yolundan caydırmak isteyen güçler var. Ama burada olmanın vampir ırkının kurtuluşunu işaret ettiğine inanmalısın. O zaman vampirler neden kurtarıcılarını tüketip hapsedecek bir silah yaptılar? Hayır, bu olamaz. Kılıç var, evet. Ve amansız bir biçimde kıyametime doğru çekiliyorum. Bu kadere beni sen bağladın. Sadece sen beni azat edebilirsin. Raziel, kandırılmışsın. Kehanette River'ı kullanacak kişi olmam var. Ve kullanıyorum da. Sadece öngördüğün gibi değil. Kurtarıcı ve yok edici. Olabilir mi? İşaretleri yanlış okumuş olabilir miyim? Görünüşe göre kaderin düşündüğümden de karmaşık. Bana güvenmelisin Raziel. Çok az zamanımız var. Seni cevapların bulunduğu yere götüreceğim. Beni nereye getirdin? Vampir ırkının uzun zaman önce kirletilen ve terk edilen kadim kalesindeyiz. Bu kale yüzyıllar boyunca süren savaşımızda düşmanımıza geçit vermedi. Yıldım. Evet. Bu salondan sütunların varoluşuna ve düşmanımızın bu diyardan sürgün edilmesine tanıklık ettik. Bu korkunç bir kehanet. Bağ tehlike altında. Kehanetin gerçekleşmesi çok yakın. Çok geç. Sütunlar çoktan lanetlendi. Birimiz bile var olduğu sürece umut var. Sütunların insanların koruması altında kalmamalı. Hizmet edebilecek kudrette değiller. O zaman neden sütunların insanlara kalmasına izin verdin? Raziel, zamanımız yok. Cevap istiyorum. Dünya şu an zerre kadar umurumda değil. Pekala. Hilden sürgün edilirken bizi lanetledi ve ırkımızı yırtıcı bir kan açlığına mahkum etti. Ama bu değişimle düşmanımızın gerçek intikamı ortaya çıktı.
Ölümsüzlük. Sizi kaderin döngüsünden azat ettiler. Ruhlarımızı bu ete hapsettiler ve ölüm ve yeniden doğumun arındırıcı devrinden sürdüler. Yine de laneti başkalarına aktardınız. Bu kötülük gerekliydi. Ölümsüzlüğümüz yüzünden Tanrı'nın nezaketinden mahrum kaldık. Bize bakmaz oldu ve sustu. Çoğumuz Tanrımızla bağımızın kopmasına dayanamayıp kendi canına kıydı. Ama sen kıymadın. Lanet veya nimet. Hildon'u bu diyardan sürmemizin bedeliydi bu. Bağı kuvvetlendirmek için soyumuzu devam ettirmemiz gerekiyordu. Bundan ötürü ölen gardiyanlarımızın haleflerine karanlık hediyeyi verdik. Kaçınılmaz olarak isyan ettiler. Laneti reddettiler ve sütunları kendilerininmiş gibi ele geçirdiler. Ve böylece günümüzdeki ikileme geldik. İnsanlar sütunları elinde tuttuğu sürece bağ zayıflıyor. Hildon bu zayıflıkla kafeslerinin duvarlarını aşındırmaya ve buraya adım atmaya çalışıyor. Bütün bunlar benim için ne anlama geliyor? Yeni bir çağın eşiğinde duruyoruz Raziel. Ve sen kaderimizin dayandığı noktasın. Bu odanın altında en içteki kutsal odamız yer alıyor. Dış oda açıldı. Olaylar şimdiden başladı demek. Yanında yer alamam. Bu sınavla tek başına yüzleşmek zorundasın. Kazanırsan cevaplarını alacaksın. Peki ya kaybedersem? O zaman dönemeyeceksin. Seni burada bulacağımı bilmeliydim. Burada ve her yerde. Şimdi ve her zaman. Ben döngüyüm ve onun dönüşüyüm. Yaşamın ve ölümün çizdiği çemberim. Vampirler senin sesinden kaçmak için intihar ettiler değil mi? Lütfumu terbiyesizlikle cevaplama Raziel. Sonunda yapman gerekeni yaptın. Memnun oldum. O zaman burada neyi yok etmeye çalışıyorsun? Benden korkmana sebep olan şey ne? Kaderin önemsiz Raziel. Baştan beri önemli olan Kane'in kaderiydi. Yerine getirildi. Ocak son görevini yapmak için tüm denge gardiyanlarının ruhlarını çağırıyor. Arya? Sen? Evet Raziel, olduğumdan çok daha fazlasıyım. Gözlerimin önündeki perde kalktı. Seleflerimin ruhlarıyla birleşen ruhum kılıcın son vaftizi için hazır. Dengeyi sağlamak için kılıcın tümüyle ruhtan olması gerek. Beni serbest bırak Raziel. Soul River'ın gücü var. Hepimizi serbest bırak. Bunun için çağrıldık. İyi yaptın Raziel. Fakat geçmen gereken bir sınav daha var. Ayrı konularını birleştirmen gerek. Ancak o zaman dengenin oğlu gayreti için kuşanmış olacak. Ancak o zaman. River artık arındırıcı bir alevle yanıyordu. Ama aydınlanmadan çok kendimi daha büyük bir gizem ağının ortasında buldum. Janos benim ne öğrenmemi bekliyordu? Ariel'in şifreli mesajının anlamı neydi? Eğer kılıç dengenin oğluna yani Kane'e bahşedildiyse o öldüğünde umut kalır mıydı? Hemen Janos'u bulmalıydım. Bu uğursuz homurtuların ne işaret ettiğini düşünmeye korkuyordum. Janos, bu da ne? Bağ kopuyor. Kaybettik. Genç Kane'in denge gardiyan olarak kaçınılmaz ikilemiyle yüzleştiği o felaket anındaydık. Fedakarlıkta bulunmak yerine
Hayatını korumayı seçerek sütunları sonsuz yıkıma mahkum etti. Raziel, hala umudumuz olabilir. Çağrılacak biri var. Dengenin oğlunu bulmalısın. Tanrım. Raziel, tekrar karşılaştık. Rolünü mükemmel oynadın. Özgürlüğe ve intikama tek hamlede sahip olmak hoşuma gitti. Hayır, yapamazsın. Bu güçlü, güzel. Bir sonraki hamlem daha dayanıklı bir konak gerektiriyor. Ölümlüler oldukça kırılgan canlılar. Zaferimizi sağlayacak aleti ister istemez bize sağladın. Ben olsam hemen kutlamazdım. Seni zavallı yaratık. En ufak bir bilgin dahi yok. Dokuzların çelinmesi, Mortenius'u kullanmamız, Ariel'in cinayeti, sütunların yozlaşması ve yıkılması hepsi bu an için yapılan hazırlıklardı. Yozlaşamayan bir konak arıyorduk ve sen bize bunu sağladın. Kadim düşmanımızın kanı gerekiyordu. Karanlığın kalbinin cazibesine kapılıp bize Janos Audrun'u verdin. En iyisi de kalbi almak için dengenin oğlunu öldürdün. Biz kazandık. Raziel, planların işlemesine engel olmalısın. Öldür beni. Bu işi burada bitir. Diğerleri gibi intihara meyilli. Haddini bil Raziel. Gerçek kahraman rolünü oynadıktan sonra sahneden iner. Seni aldatılmış hortlak. Vampirlerin saçma gayesi için şehit olmayı bu kadar mı istiyorsun? Bu odayı terk edemeyeceksin. Gerekirse Janos'u da öldürürüm. Öyle olsun bakalım. Sana haddini bildireceğim. Artık bitti. Böylece yeni bir devir başladı. Görüyor musun? Ne kadar uzaklaşırsan uzaklaş, sonunda hep bana döneceksin. Teslim ol, Raziel. Asla! Boşa çabalıyorsun Raziel. Kuşandığın silah her ne kadar güçlü olursa olsun sadece bir ruh kılıcı. Bana dokunamaz. Esirin olmayacağım. Başka şansın yok. Görevini tamamladın. Kane'i ortadan kaldırarak bu odayı daha uysal hizmetkarlar için hazırladın. Yapacağım başka bir şey kalmadı. İrademi sana boyun eğdirmeyeceğim. Beslediğin tek irade benimkiydi. Senin iraden hiç olmadı. Seni asalak sahtekar. Beni burada tutmak zorundasın çünkü özgür iradem var. Hiçbir şey yok. Ölümsüz olduğun için ruhun döngüye giremez. Fakat burada benimle sonsuzluğu geçireceğini bilmek seni rahatlatabilir. Mobius benim yararlı hizmetkarım. Seni ilk karşılaştığımız yere çağırıyorum. Bana gel. Karanlık bir diyarda uyandım. Bunca süredir Janos Audrun'a ait olan kalbimin olduğu yerde rahatsız edici bir dinginlik vardı. Nasıl hayatta olabiliyordum?
Hala formun yerinde vampir. İlk kaybedeceği o olacak. Bu diyar seni iğrençleştirecek. Delireceksin ve farkında olmayacaksın. Burası da neresi? Her gün burayı düşünmüyor musun vampir? Yoksa gerçekten unutulduk mu? Unutulmuştuk. Burası gönderildiğimiz sürgün yeri. Ama yakında, çok yakında serbest olacağız. Nosgoth'un tarihindeki bu uğursuz anı biliyordum. Tüm benliğimi şekillendiren olay burada gerçekleşmişti. Kaderimi seçtim. Kendimi feda etmedim. Sütunları lanetledim ve yıkıntıları üzerinde Melun İmparatorluğumu kurdum. Serafen rahiplerini en yakın teğmenlerim olarak yeniden canlandıracak. Bir gün en güçlüsünü, hizmetkarım Raziel'i boşluğa attırıp kadere karşı son bir hamle yapacaktım. Nihayetinde bir fark yarattım mı? Mobius'un dediği gibi işaretleri yanlış mı okumuştum? Kibrimle kadere karşı yapacağım hamleyi mi kaçırmıştım? Hildunlar münasebetsiz bir sonuç, o kadar. Onların icabına hemen bakılacak. Kane'in ölümü için küçük bir meblağ. Aceleci davranmışsın. Kane! Her şeyi gören gözlerinde bir sorun mu oldu Mobius? Önce gözlerin, şimdi de güçlerin. Fazla hata yapmaya başladın. Bu imkansız. Asanın etkilediği parçam artık yerinde yok. Ama bunu zaten biliyordun. Değil mi? Her zaman kalpsiz olarak bilinirdim. Ve şimdi Mobius, zamanı geldi. Beni öldürecek misin? Yine mi? Her sorun için çözümün aynı. Öldürmek. Bu bir tartışma değil. Bu sefer senden istediğim hiçbir şey yok. Hiçbir şey değiştireceğini mi düşünüyorsun? Ölüm ve yaşamın üzerine söz sahibi olan tek tanrıya hizmet ediyor. O zaman buluş onunla. Onun itaatkarıyım. Onun sadık hizmetkarıyım. Yakında tüm acı geçecek ve efendim bana bir kez daha yaşam verecek. Efendim, üzgünüm, anlık bir dikkatsizlik oldu. Nasıl olduysa Kane hala yaşıyor ve habersizce beni öldürdü. İyi hizmetkarınız olarak ben... Efendine git o zaman. Seni döngüye azat ediyorum. Tanrım, Şimdi görüyor musun hizmet ettiğin yaratığı? Ona taparken aklımda bu görüntü var mıydı? hayır. Bu bilgiyle git. Onu besle. Seni azat ediyorum. Acınası hareketlerin sonuçsuz Raziel. Mobius iyi bir hizmetkardı ama artık gerekmiyordu. Uzun yaşamı artık sona ermeliydi. Görüyorsun ya, isyan ettiğinde bile benim irademi besliyorsun. Belki. Ama bir şeyler değişti değil mi? Kane'in dönüşünü tahmin edemedin. İkiniz de döngüdeki yerini hazırladınız. Yolculuğunuz burada sona eriyor.
herhangi birimizi öldürecek gücün yok. Evet ama durdurulabilirsiniz ve ölümün nasıl merhamet olduğunu anlayacaksınız. Sen ve Kane burada sonsuzluğa kadar gömülü kalacaksınız ve ölümün hiçbir zaman gelmeyecek. O amanlı azadı için dua edeceksiniz. Ama yeni bilgilerle donatılmıştım ve içim içimi kemiriyordu. Kurtarıcı ve yok edici. Soul River görüşünü düzeltene kadar Mobius efendisini görmemişti. Kadim vampirler dahi neye taptıklarını bilmiyorlardı. Ayrı konularını birleştirmen gerek. Tarihteki tüm çatışmalar ve kavgalar, tüm korku ve kin tek bir işe yarıyordu. Yaratanımın döngüsünü devam ettirmeye. Tüm ruhlar varoluşun amaçsız turunda tutukluydu ve ölüm onları cahilce döngüye geri getirene dek. Şaşkın ve körelmiş yaşamlarını sürdürmeye mahkumdular. Para hala dönüyor. Ama nasıl umut olabilirdi ki? Göremediğin şeyle savaşamazsın. Ancak o zaman dengenin oğlu gayreti için kuşanmış olacak. Keder Raziel, bundan kaçış yok. Ancak o zaman ne yapmam gerektiğini anladım. Sadece ben bunu bitirebilirdim. Kane. Ölümü böylesine mi sevdin? Raziel. Hayır. Evet. Böyle. Hayır, Raziel. Soul River. Yozlaşmalardan uzak. Bunun için yaratıldı. Bunun için varım. İkisi bir olacak. Ve Soul River'lar birleşecek. Dengenin oğlu iyileşecek. Ben düşmanın değilim. Yok edenin değilim. Ben geçmişteki gibi sağ elinim. Kılıcınım. Hayır, Raziel. Cevap bu olamaz. Ve şimdi gerçek düşmanını göreceksin. Raziel. Ve onu gördüm. Demek en sonunda sana göründüm. Bu da ne? Ben yaşamın kaynağıyım. Ölümle beslenenim. Tüm ruhların çekildiği arındırıcı aşama olan döngünün merkeziyim. Raziel'i boşluğa attığımda onu bu kabusa mı mahkum ettim? Hevesinin boşuna olmasını göçükte geçireceğin ölümsüz sonsuzlukta ölçüp tartabilirsin. Çağlar geçtikçe sen ve Soul River'ın aynı derecede delireceksiniz. Döneklerin kalesi sizin yaşayan mezarınız olacak. Sözlerin cesaretlendirici. Çünkü eğer sana zarar veremiyor olsaydı böylesine korkmazdım. Hayır, sen bir hiçsin. Yalan Tanrı. Sonun geldi. Döngün son kez dönüyor. Beni yok edemezsin Kane. Ben hayatın ta kendisiyim. Döngün devam edecek. Irkının yaydığı hastalık bu diyardan temizlenecek. Ve o kaçınılmaz günde kokuşmuş
tembel ruhun en sonunda benim olacak. O zamana kadar derin kazmanı öneririm. En sonunda maskeler düşmüştü. Kuklaların ipleri görünmüş, kuklacıların elleri ortaya çıkmıştı. Benimle en alay eden olaysa Raziel'in bana verdiği son hediyeydi. Ruhunu taşıyan kılıçtan daha güçlü, özverisinin bana bahşettiği görüden daha keskin. O berbat yanılsamanın ilk acı tadı. Umut.